Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kindos'la alakalı bilgilendirmede bulunacağım ve orayla alakalı içerikler göreceksiniz. Kindos Datça'da bulunan bir bölgedir. Deniz turizmi için gelenlerin bile görmeden dönemediği bir antik kenttir burası. Antik çağlarda önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olmasıyla bilinen Kindos, antik kenti tarihi sahnesindeki önemli isimlerden de bir vatandır. Antik çağlardan günümüze kalan en önemli miraslardan biridir Kindos. Kindos, Muğla ili Datça ilçesi ve Şadiye Yarımadası'nın en uç noktasında Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yer almaktadır. Buraya Palamutbükü dolmuşlarıyla Marmaris Otogar'dan binerek gelebilirsiniz veya deniz yoluyla gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Arkeolojik verilere göre de Kindos antik kenti ilk inşa edenlerin Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi olduğu bilinmektedir. Bilim, mimarlık ve sanatta oldukça ileri bir kenttir Kindos. Tarihin en büyük astronomi ve matematik bilimcisi, doktor ünlü ressam, dünyanın 7 harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı burada yaşamıştır. Çok eski bir efsaneye göre de bu küçük ülkenin halkı tarafından sevilen iyi bir kalpli kralın bir kız bir oğlu, ikiz çocukları varmış. Kızın adı Bedia, oğlunun ismi Dadya'ymış. Ardından yıllar geçmiş, çocuklar büyümüş ve Dadya yakışıklı bir prens, Bedia ise güzel bir kız olmuştur. Kral iyice yaşlanıp yorgun düştüğünde küçük ülkesini ikiye ayırdığı yarımadanın batı kısmını akşamları temsil eden Bedia'ya, doğu kısmını ise şafakları temsil eden Dadya'ya bırakmıştır. Ve bir gün kral hastalanmış, öleceği günü beklerken çocuklarının ülkesinin gelecek yıllarda böyle bir barış ve mutluluk içinde yaşamasını istemiştir. İki prensliğin tam ortasında şimdilerde Hacamat Dağı denen dağın yamacında ikisine de bir mezar yeri seçmiş. Efsane düşünülerek bu da uzaktan bakıldığında kayaların şekli orada yatmakta olan kralın söyleyetine benzetiliyor. Babalarının ölümünden sonra barış içerisinde yaşayan ikiz kardeşler de uzun yıllar sonra bu dünyayı veda ettikten sonra ölümlerinden sonra ülkeleri kendi adlarıyla anılmıştır. Batı kısmı Bedia, doğu kısmı Dadya denmiştir. Zaman içinde bölgede kurulan şehirlerden Dadya topraklarında olan eski Kindos, Bedia topraklarında olanına Kindos denmiştir. Ve rivayetlere göre buranın da hikayesi bu şekilde. Kindos kentinde görebileceğiniz birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Bunlar Demeter Kutsal Alanı, Problem ve Basamaklı Cadde, Küçük Odin ve Roma dönemine ait tapınak bulunmaktadır. Bizans Kilisesi, Korint Tapınağı, Dionysos Tapınağı, Roma Mezarı, Helenistik Sto Agora anıt yapısı bulunmaktadır. Buraya gitmek istediğiniz takdirde yaz dönemlerinde 8.30, akşamda kapanış saati 8'dir. Kış dönemlerinde ise 8.30-17.30 olarak çalışmaktadır. İnternetten iletişim numarasını bulabilirsiniz buranın. Güzel bir antik kenttir. Bizim şöyle bir hikayesi daha var. Şehirden biri olan Kospretex'ten Afrodit heykelini yapmasını ister. Birisi çıplak, diğeri de üzerinde kapımlı kumaş bulunmaktadır. Yani iki tane heykel yapmıştır. Giyinik olanı Kos, çıplak olanı da Kindos'ta kalmıştır. Böyle çıplak Afrodit olarak bilinen Afrodit heykeli ilk kez böyle kadın vücuduna işlenmiştir heykel olarak. Bugün Kindos antik kenti gezilerinde dikkat çeken başka bir nokta da vardır. Mevsimleri ve zamanı gösteren güneş saati. Ayrıca Kindos aynı zamanda bu dönemlerde şarap ihraç eden önemli merkezlerden de biriymiş. Kindos şarabının hazmı kolaylaştırırmış yani rivayete göre. Şarap Doğu Karadeniz'den Karadeniz'e Atina'ya kadar gönderilmiş ve Karadeniz'e gidecek olan ihracat gemileri de yine aynı şekilde buradan geçermiş. Burası ayrıca limanlarıyla da meşhur bir antik kenttir. Buraya geldiğiniz zaman, Datça tarafına geldiğiniz zaman mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Tiyatro şekline benziyor. Dediğim gibi kadın heykelleri de mevcut. Antik tıraşlar da mevcut.
Geldiğiniz zaman keyif alarak gezebilirsiniz eğer ki tarihe ilginiz varsa. Açıkçası ben gezerken çok keyif aldım. Değişik bir yer, değişik bir atmosfer. Görülmesi gereken bizim ülkemizin antik kentlerinden bir tanesi. Bunların değerini bilmek lazım ama birçoğumuz kendi ülkemizdeki antik kentlere gitmiyoruz. Eğer ki yolunuz düşerse gelmenizi, uğramanızı tavsiye ederim. Evet, videonun devamını izleyelim. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki abone olursanız bu beni çok sevindirir. Hoşçakalın. İyi günler. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir'de bulunan efsane Efes Antik Kenti'nden bahsediyor olacağız. Orayı keşfediyor olacağız. Antik kentimiz Selçuk sınırlarında kuruluş Lağlıtaş devrine kadar uzanan hikayeleriyle olduğu kadar muhteşem kalıntılarıyla da etkileyici bir antik kenttir. Efes'te bulunan tiyatro antik çağın bilinen en büyük tiyatrosudur. Tiyatro oyunları, gösteriler, siyasi toplantılar, mitingler ve hatta küçük gladyatör dövüşleri yapılan bu ortamda yaklaşık 25.000 kişi kapasitelidir. Gladyatör mezarlığı da bulunmaktadır Efes Antik Kent'te. Rivayete göre de Efes Antik Kent savaşçı kadınlar tarafından kurulmuş olduğu da bilinmekte. Yani böyle bir rivayet de var açıkçası. İki rivayet var ve bu iki rivayette birbirinden çok farklı aslında. Arzava Krallığındaki bir kentten, Apasas'tan geldiği düşünülen savaşçı kadınlar tarafından inşa edildiği, kurulduğu söylenmektedir. İçeride hemen hemen antik kentte gördüğümüz tiyatrolardan oldukça büyük bir tiyatro, köle pazarı, hamamlar, kapılar, su kemerler, bu zamana kadar çok iyi gelmiş meşhur Celsus Kütüphanesi, daha fazla yer bulunuyor. Efes bir liman kenti, bu yüzden ekonomik, kültür, sanat, eğitim konularında oldukça da gelişmiş bir şehir ve bunu alanı gezerken fark edeceksiniz. Eğer ki İzmir tarafına, Aydın tarafına yolunuz düşerse 3-4 saatinizi bu eşsiz antik kente ayırmanızı tavsiye ederim. Ve Efes Antik Kent'in diğer bir efsanesinden daha bahsedecek olursak, Atina Kralı'nın cesur oğlu karşı kıyı Ege'ye doğru keşfe çıkar. Yolculuk başlamadan önce ülkenin en ünlü kahinlerinin kapısını çalar. Tabii ki bu kahinlerin rüyalarına, fikirlerine danışırlar ve
Geceler süren rüya dolu uykulardan sonra kahinler onlara fısıldananları anlatır. Kahinlerin prense yol gösterecek şeylerin balık ve domuz olduğunu söylemesiyle nefes kesen bir macera başlar. Prens arkadaşlarıyla beraber karşı kıyıya doğru yola çıkar. Karaya ayak bastıklarında bir ateş yakalıyor ve balık pişiriliyor. Tüm bunlar yaşanırken kehanetleri düşünülüyor. Gece ilerlerken ormanın arasında çıkan bir domuz pişen balıklardan bir parça almak için koşmaya başlar. Böylece kehanet gerçeğe dönüşür. Atina Prensi yıllarca çeşitli Yunan oyunlarına, gladyatör karşılamalarına ve sayısız aşk hikayesine sahne olan kenti Efes sınırlarında korumuş olur. Ayrıca burada Meryem Ana evi de bulunmaktadır. Meryem Ana evinin gizeminden bahsedecek olursak Efes'te üst kılın yanından çıkınca küçük bir Bizans kilisesi karşılarsın. İşte o küçük kilisesin Meryem'in son yıllarda yaşadığı ev olduğu düşünülüyor. Hazreti İsa'nın gerilmesinden sonra Meryem'i Kudüs'ten kaçırarak zamanın büyük kentlerinden Efes'e getirirler. Bülbül Dağı'nın eteklerine sık ağaçlarla kaplı bir arazinin içinde ona küçük bir kulübe yaparlar. Bu kulübede Meryem Ana evi olarak geçmektedir. Ömrünün son günlerinde Efes'teki kulübede geçiren Meryem'in 101 yaşında yine bu evde öldüğü inanılıyor. Küçük kulübenin bulunuşuyla ilgili olarak da küçük bir rivayet var. 19. yüzyılda yaşamış olan Alman rahibe Anna Katarina, Aziz Meryem'in evinin Bülbül Dağları'nda olduğuna dair rüyalar gördüğünü söylüyor. Bunun üzerine yapılan kazılarda Meryem Ana evinin izlerine gerçekten rastlanıyor. İşte o günden beri Efes'in bu küçük kulübesi Hristiyanların haç merkezi olarak da gündeme gelmektedir. Klasik Yunan döneminde İyon'un 12 şehrinden biriydi. Şehir milattan önce Roma Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçtikten sonra gelişmiştir. UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listeye dahil edilmekte ve daha sonrasında 2015 yılında ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Antik şehri dünyanın 7 harikasından biri olan yakındaki Artemis Tapınağı ile ünlüdür özellikle. Kütüphanesi bulunmaktadır ve 25.000 seyirci alabilen bir de tiyatrosu bulunmaktadır. Ayrıca caddenin başında yamaç evler bulunmaktadır. Bu evlerin girişi ayrı ve ücretli. Eğer müze kartınız varsa bile bu geçerli olmuyor. Bu alanı ziyaret etmenizi de tavsiye ederim. Ve antik kente gittiğiniz zaman müze kartınızın olmasını tavsiye ederim. Ülkenin birçok müze ve öğren yerini bir yıl boyunca ücretsiz gezebiliyorsunuz. Belli bir meblağ ödüyorsunuz karşılığında. Bunu da internetten araştırabilirsiniz. Çünkü güncel fiyatı değişmekte sürekli. Efes Antik Kent'e gittiğinizde zamanınız varsa bu bölgede Artemis Tapınağı, Meryem Kilesi, Yedi Uyurlar Tapınağı'nı gezmeyi unutmayın. Mutlaka gitmenizi öneririm. Efes Antik Kent'le alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone ol tuşuna ve yanındaki zil tuşuna basmanız beni çok sevindirir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Müzik